Sevgili dostlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bugün yaklaşık olarak 3-4 dakika sonra FED faiz kararları açıklanacak. Bu FED faiz kararlarını ve çıkan sonucu hep birlikte burada sizlerle birlikte açıklayacağız. Dolar FED faiz kararıyla birlikte ne olabilir? Altın ne olabilir? Bunu burada sizlerle birlikte değinmeye çalışacağız. Biraz daha bekleyelim. Bu arada arkadaşlarımız da yayınımıza toplansınlar yavaş yavaş. Evet, saat 21.00'da FED faiz açıklamasında bulunacak. Saat 21.30 civarında da arkadaşlar Powell'ın basın toplantısı var. Bu basın toplantısıyla birlikte de faiz arttırma gerekçelerini Powell'a soru cevap şeklinde sorular sorulacak. O da karşılığını verecek. Şu an itibariyle ons altın 1722 dolarlar seviyesinde. Dolar endeksi 107 puan seviyesinde arkadaşlar. BIST bu haftayı bugünü 2544 puan, o da yukarıda kapattı. Dolar kuru da şu an 17 lira 91 kuruş. Euro da 18-15 civarlarından işlem görüyor. Ham petrol gene 100 doların altında işlem görmekte. Arkadaşlar Fed'in faiz kararıyla birlikte öncelikle şunu belirteyim. Benim dolar tarafında Fed'e doğru bir miktar 18 liralar ve üzerine doğru açıklamayla birlikte bir yükseliş olacağı yönünde. Fakat ondan sonraki geçecek süreç içerisinde arkadaşlar ben TL bacaklı kurlarda aşağı yönlü bir hareket bekliyorum. Euro bölgesinde bakın bugün yine Goldman Sachs'ın ve JP Morgan'ın resesyonla ilgili açıklamaları vardı. Onlar Avrupa bölgesinin artık bir resesyona girdiğini düşünüyorlar. Benim düşüncem de bu şekilde dünya ekonomileri faiz arttırımlarıyla birlikte bir durgunluk süreci içerisine gireceği ve bu durgunluk süreciyle birlikte de arkadaşlar altın ve gümüş gibi değerli metallere olan talebin artacağı yönündeki düşüncelerim mevcut. Tabii bu TL bacaklı özellikle kurlar üzerinde arkadaşlar bu düşüşlerin kalıcı olması yönündeki beklentim değil. Sadece bir düzeltme süreci içerisine girecekleri yönünde tahmin ve düşüncelerim var. O yüzden de düşüş beklentilerimi buna göre sizlerle paylaştım. Altın tarafında FED'le birlikte dediğim gibi arkadaşlar gene bir miktar FED kararından sonra da tekrar yukarı yönlü hareketleri beklentilerim dahilinde. Evet, bu arada arkadaşlarımız da yavaş yavaş yayınımıza toplandı. Şu an yayınımızı izleyen tüm arkadaşlarımıza şu beğen tuşuna bir dokunmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bakın hasta hasta size burada FED kararını sunmaya çalışıyorum. Evet, tabii ki arkadaşlar. Bu arada Metin yayınımıza hoş geldin. Tayfun Şahin yayınımıza hoş geldin. Karaca Ahmet, Bitcoin ne olur demiş. Evet, Bitcoin'de de sürecimiz devam ediyor. Burada bir dip sürecimiz var. Bu dip süreciyle birlikte Bitcoin'de 25.000 dolar ilk etapta ana hedef bölgemiz var. Ben Bitcoin'de bu 25.000 doların zorlanacağını düşünmekteyim. Bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta içerisinde Bitcoin'de bir hareket süreci bekliyorum. Dolar tarafında dediğim gibi önce yukarı yönlü bir hareket FED kararıyla birlikte ve bu hareketin ardından aşağı yönlü bir düzeltme süreci yaşanacağı yönünde. Evet, şu an 17 lira 93 kuruş civarlarında dolar fiyatlanıyor arkadaşlar. Sterlin dolar paritesi de 1.2046 civarlarında. Evet, FED kararları birazdan açıklanacak. Takribi olarak 1-2 dakika içinde FED'den bir karar çıkması bekleniyor. Beklentiler dahilinde 0.75 bas puan faizleri FED'in arttırması bekleniyor. Evet, FED faiz kararı açıklandı arkadaşlar. FED beklentilerimiz dahilinde 0.75 bas puan faizleri arttırdı ve böylelikle politika faiz oranı %2.25 aralığına FED tarafından yükseltilmiş oldu. Evet, dolar tarafına baktığımızda 17.93'ten bir 17.90 civarına doğru aşağı yönlü bir hareket seyri izledik. Altın tarafında son durum, evet, altın fiyatlarına bakalım. Altın fiyatları şu an için kaçtan fiyatlanıyor? Hemen o tarafa da bir bakalım.
Evet. Euro'da 18.22. Evet, bu arada dolarda arkadaşlar 17.96 bizler için bir destek bölgesi. Bu destek bölgesini takipte kalacağız. Sterlin şu an 21.66 fiyatlamasındalar. Gram altın 993'ten fiyatlanıyor. Evet, ons altında 1725 seviyeleri, yani burada da bir yukarı yönlü hareket yatayda ons altın tarafında devam ediyor. Ons gümüş tarafında 18.74. Evet, burada da bir yukarı yönlü hareket. Bitcoin tarafında 21.900 civarına doğru hareketler gözlemliyoruz. Bakalım, dediğimiz gibi arkadaşlar 0.75 bas puan. Benim beklentim de zaten Fed'in 0.75 bas puanında fiyatları arttıracağı yönündeydi ve beklentilerim doğrultusunda 0.75 bas puanlık bir faiz artışı Fed'den geldi. Bazı beklentiler doğrultusunda 100 bas puanlık Fed'in bugün faiz artışına gideceği vardı. Fakat arkadaşlar bakın, Amerikan ekonomisi 100 bas puanlık bugün bir faiz artışına gitseydi ABD tarafındaki resesyon süreci, zaten bu resesyon sürecinden kaçış olmayacak. Fakat bu resesyon sürecinde bir hızlanma dönemi yaşanabilirdi. O yüzden FED 0.75 bas puanda faizleri sabit tutaraktan bunun önüne bir nebze de olsa geçmeye çalışıyor. Fakat resesyondan kaçış yok. Avrupa bölgesinde özellikle resesyonun artık başladığı, bunun da Goldman Sachs ve JP Morgan gibi dünya ünlü analistlerin de bildirdiği gibi burada bir resesyon sürecinin başladığı. Resesyon sürecini biraz sizlere anlatayım. Resesyon süreci ekonomilerdeki bir durgunluk sürecinden, yani küçülme yönünde, ekonomilerin küçülme yönüne gideceği yönündeki beklentilerin artmış olmasından kaynaklı olaraktan yapılan bir ekonomi türü arkadaşlar. Bu şekilde enflasyonu aşağı yönlü çekebilmek, yani talep dengesini faizlerle kısaraktan bu enflasyon sürecini aşağı doğru çekebilmek amaçlı yapılan bir uygulama. Ve bu uygulamayla birlikte de ekonomilerin durgunluğa girmesi süreci. FED bunu faiz artırışlarıyla yapıyor. Bizdeki durum, biz faiz arttırmayarak bunu enflasyon yoluyla yapıyoruz. Yani enflasyonun artmasıyla fiyatların yukarı çıkması, bizdeki ekonomi uygulanan politika bu şekilde. Enflasyonun yukarı gitmesiyle fiyatların yukarıya gitmesi ve alım gücünün azaldığı noktada gene bu enflasyonist baskıyla birlikte burada da gene bir durgunluk sürecinin yaşanması ve bu durgunlukla birlikte fiyatların geriye çekilmesi. Yani iki taraflı da baktığınız zaman biri daha kontrollü, enflasyonla mücadele şeklinde bir yöntem. Diğeri ise direkt arkadaşlar bir yöntem. Bizim gibi bu yöntemi kullanan merkez bankalarındaki dolar miktarının az olmasından kaynaklı olaraktan bizler bu tipten yöntemlere başvuruyoruz. Evet, faiz arttırıldı arkadaşlar. 75 bas puan faiz arttırıldı. Bu faiz birlikte ben ilerleyen günlerde beklentimi hala koruyorum. Dolarda, Euro'da ve sterlin tarafında aşağı yönlü geri çekilmeler, altın, ons bazlı altın ve gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketler beklentilerim dahilinde olacak. Kararla birlikte beklentim dahilinde dolar endeksinde ufak bir geri çekilme yaşıyoruz. Euro dolar paritesi 1.01 civarlarında, pound dolar paritesi 1.21, 1.2060, dolar yen 137.09, dolar İsviçre frangı da 0.96 civarlarında şu an fiyatlanıyor sevgili dostlarım. Evet, artık biraz da sorularınıza geçelim. Fed'in faiz kararını dinledik. Bizler beklentilerimizi de açıkladık. Evet, 75 geliyor başkan demiş. Fatoş Ünal iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Fatoş. Suat Yıldız, bence 100 bas puan yapacaklar. Ters köşe olacak millet demiş Suat. Suat'cığım maalesef 0.75 yapıldı. Evet, Fatoş da 100 gelir demiş. Evet Fatoş, sen de yanıldın. Ahmet iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Mustafa, faiz oranı
önemli değil demiş. Konuşma çok önemli. Evet, konuşma 9.30'da başlayacak arkadaşlar. Bu soru cevap şeklindeki bölüm önemli olacak gerçekten. Burada gene bir hareketlilik izleyebiliriz. O yüzden artık bu saatten sonra panik yapılacak bir durum yok. Zaten banka makasları da oranları da oldukça açık olacağından dolayı şu an için bir al-sat olayına girmemekte fayda var diye düşünmekteyim. Yarın piyasaların açılmasını beklemekte fayda var arkadaşlar. Beklenti alınır. Gerçekler piyasada başkan demiş. O 75 gelmek üzere. Evet. Himmet de 0,75 baz puanla o da gelecek faiz arttırımını bilmiş. Tuncay çok geçmiş olsun demiş. Teşekkürler Tuncay, çok sağ ol. Bu arada geçmiş olsun dileklerini sunan tüm arkadaşlarıma da Allah razı olsun diyorum sevgili dostlarım. Hepinizden tek tek. Ceylan Dönmez işaret göndermiş bize, okey demiş. Can Polat seviliyorsun demiş. Teşekkürler Can Polat. Ben de hepinizi çok seviyorum. Muammer Yeşilduman iyi akşamlar demiş. Evet, sorularınız varsa sorularınızı da alalım arkadaşlar. 75 geldi demiş. Evet. Euro çıkar mı daha demiş Musa Çelik. Musa, Euro bölgesinde dediğim gibi beklentiler dahilinde bir resesyona girme durumu var. Ben Euro, dolar ve sterlin tarafında bir düzeltme süreci bekliyorum. Bir düzeltme. Yani düşüş demeyelim. Bir düzeltme süreci yaşanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki Eylül ayına kadar. Tabii bazı seviyeler var. Bu seviyeler yukarı yönlü kırılırsa o zaman fikirlerimiz değişebilir. Ama şimdilik bir ufak düzeltme süreci geleceği düşüncem dahilinde. Evet, borsa demiş. 0,75 baz puanlık faiz artışı yarın borsada belki bir satışla açabilir ama ondan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Ben yukarı yönlü, borsada da yukarı yönlü hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Mehmet Kara. Engin, selamünaleyküm demiş. Çok teşekkürler. Aleykümselam. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun dileklerini sunan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Coinlerin durumu ne olur demiş. Evet, coinlerde de yukarı yönlü hareket beklentim var. Orada bir 18 bin dolar dip süreci var. Fakat bu dip sürecini artık Bitcoin'in aşacağını ve ilk etapta bir 25 bin dolar testine, onun ardından 28 bin ve 31 bin dolara doğru yukarı yönlü hareketlerini Bitcoin'in devam ettireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, Bitcoin seven arkadaşlar da bunu takip edebilirler. Eylül'den sonra ne olabilir Euro'da demiş. Euro'da benim beklentim arkadaşlar 22 liralar civarı. İlk etapta bir 22 liralara gidecek Euro sizlerle birlikte takip ederiz diye düşünmekteyim. Rusya tarafında biliyorsunuz Avrupa bölgesine gaz akışı %20 civarında verilecek arkadaşlar. Bu da Avrupa bölgesinde maalesef ki biraz durumu olumsuz yöne çevirecek hareketleri başlatabilir. Biz de ihracatımızın çoğunlukla büyük bir bölümünü Avrupa tarafına yaptığımız için Avrupa'nın faiz artışlarından kaynaklı olarak şimdi siz diyeceksiniz o zaman bizde euro niye artsın? İşte bu olaylardan, ihracat olaylarından arkadaşlar Avrupa ile ihracatımızın büyük bölümünü Avrupa ile yaptığımız için Avrupa'daki faiz artışları bizi olumsuz etkiliyor. Bizlerin euro bulma sıkıntımız Avrupa Merkez Bankası'nın euro yakmasından kaynaklı olarak daha bir zor hal alacak. Bu da bizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı euroda gene bu düzeltmenin ardından yukarı yönlü hareket 22 liralar civarına doğru gidecek diye düşünüyorum. Evet Suat, başkanım gramda gümüşte durmaya devam. Kendine iyi bak demiş. Sen turşu murşu yiyor musun demiş. Yiyorum Suat. Sağ ol, teşekkür ederim. Başkan altın ne olur demiş tam olarak. Ben altında Ayaz Yıldız. Evet. Ayaz'ın sorusuna hemen cevap verelim. Altın ne olur? Altında yukarı yönlü hareket beklentim var arkadaşlar. Özellikle ons altın, ons gümüş tarafında hareketlerin yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini bu karardan sonra
düşünüyorum. Zaten bunu sizlere daha önce de belirttim. FED faiz kararını açıklamadan önce. Resesyon süreçlerinde arkadaşlar yatırımcılar genellikle altın ve gümüş tarafında durmayı tercih ediyorlar. Geçmişe baktığımız zaman da bu durum bu şekilde. Zaten şu an ons gümüşe baktığınız zaman 18.80'leri fiyatlamaya başladı arkadaşlar. Yani tam beklentilerimiz, açıklamalarımız doğrultusunda ons altın tarafında yukarı hareketler, TL bacaklı kurlarda da bir miktar aşağı yönlü hareketlerin, düzeltme hareketlerinin geleceğini söylemiştim ve dediğimiz gibi kararlarımızda da yanılmadık. Bu şekilde bir fiyatlama hareketi görülmekte. Evet, bakalım bugün yine kapanışlar gelsin. Bu kapanışlara göre sizlerle birlikte tekrardan değerlendirmeler yaparız. Gram altın artar mı demiş. Evet, gram altında da beklentim yukarı yönlü seyrin devam edeceği. Bizim için 985 seviyesi gram altında çok önemli bir seviyeydi. Bu seviyeyi gram altın yukarı yönlü kırdı. Şimdi önünde bir 1000 lira 998'den geçen bir direnç noktası var. 1020 dirençleri var. Yukarıda 1060 dirençleri var. Fakat eğer dolardaki düşüş sınırlı olur ise, düzeltme süreci sınırlı olur ise altının onsundan kaynaklı olaraktan da arkadaşlar gram altın ve gram gümüşte ben yukarı yönlü hızlı hareketlerin başlayabileceğini düşünen taraftayım. O yüzden gram altın ve gram gümüş tarafında duran arkadaşların biraz daha şanslı olduklarını düşünüyorum. Nevin gram altın artar mı? Evet, gram altın 75'ten sonra artacaktır diye düşünüyorum Nevin. Nezih, sterlinde durumlar nasıl seyreder? Düzeltme derken başkan. Evet, sterlinde de bir miktar geriye düşüşler olabilir. Yine düzeltme süreci içerisinde arkadaşlar sterlinde de aşağı yönlü hareketler izleyebiliriz. Burada sterlindeki düzeltme hareketleri nereye kadar gelebilir? İlk etapta arkadaşlar sterlinde de şuradaki 21-25 biraz daha altına sarkabilir. 21-20 civarına doğru sterlinde de yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Artık bundan sonra 21-20 dikkatle takip edeceğimiz bir düzeltme süreci olacak. Burada gene tekrardan piyasaları sizlerle birlikte yorumlarız. Yukarıda 21.75 seviyesi sterlinde kuvvetli bir direnç. Bu direncin aşılma süreci de gene Eylül'ün ikinci yarısından itibaren başlayacaktır diye düşünüyorum. Gram altın tarafında 985 seviyesi bizler için önemli bir çizgiydi. Bakın mum hareketleri bu önemli direncimizin üstünde oturmuş durumda. Burada da bakalım 1000 TL üzerine gram altın ons bazlı olarak yerleşebilecek mi? Yerleşmeyi sağlayabilirsek burada da 1022 TL'ler civarına doğru gram altında ilk etapta yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. Stokastik indikatörünü burada sizler de görüyorsunuz. Hala da al sinyali gram altın tarafında devam ediyor sevgili dostlarım. Bu da yukarı yönlü gram altındaki hareketlerin devamını bizlere getirebilir. Dolar kurundaki hareketlere bakalım. Evet, dolarda bakın burada yukarıdaki kuvvetli direnç bölgemizin üzerinde mum hareketleri var. Fakat buradaki mum hareketlerinin zayıfladığını görüyoruz ve burada biz 17.80 üzerinde 17.75 üzerindeki kapanışları takip edebiliriz ve destek olarak 17.75 önemli olacak. İlk etapta buraya doğru bir sarkma ve hatta onun altında da arkadaşlar şurayı 17.70 civarlarına doğru da bir sarkma dolar kurunda aşağı yönlü görebiliriz. Ama ilk etapta 17.75 önemli takip edeceğimiz bir yer, bir bölge olarak sizlerin de takibinde kalsın. Onun üzerinde 17.96 önemli bir direnç. Bu dirençte yakından takipte olacağız. Bu dirençte kuvvetli bir direnç şeklinde karşımıza çıkacaktır çünkü. Evet, biraz daha sorulara bakalım. Dikkat edin, iyi bakın kendinize demiş. Çok teşekkürler. Evet, arkadaşlar artık fazla da uzatmayalım. Yaz aylarındayız. Herkes tatilinde. Fed'in yapacağı atraksiyonları doğru yorumladık. Bizlerin tahminleri doğrultusunda ons altın ve ons gümüş tarafında yukarı hareketler. Yani altın tarafında yukarı hareketler
Endeks ve dolar, euro, sterlin tarafında da aşağı yönlü hareketler bekliyorduk ve beklentilerimiz doğrultusunda bu hareketler gerçekleşti. FED de 0,75 bas puan faizlerinde artışa gitti. Söylenecek bir şey yok, artık kapanışları takip edeceğiz. Kapanışlarla birlikte artık yarın yeni bir analiz sizlerle birlikte yaparız. Ben hepinize iyi tatiller, bol kazançlar diliyorum sevgili dostlarım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.